Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size Microsoft Bing Image Creator ve Midjourney karşılaştırması yapacağım. İstediğimiz resimleri oluştururken hangi yapay zeka programından nasıl yararlanırız, artıları eksileri nelerdir? Bugünkü videomda bunları paylaşacağım. Aynı zamanda aynı prompt için iki farklı programda nasıl resimler üretiliyor bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Microsoft Bing Image Creator sitesiyle başlamak istiyorum. Bunun için bing.com/create yazıyoruz. Evet, karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu arada Microsoft Bing ve OpenAI bir partnerlik içerisinde. Dolayısıyla Microsoft Bing GPT-4'un altyapısını kullanıyor. Burada da gördüğünüz gibi yani Dalnog'da altyapısıyla güçlendirilmiş bir şekilde bu image'leri yaratıyor. Şimdi öncelikle ne oluşturmak istediğinizi açıklayın diyor. Benim şöyle bir tane promptum var ve bunu yazmak istiyorum. Benim bir tane LinkedIn profilim var. LinkedIn profilimde kendime bir tane background yaratmak istiyorum. Dolayısıyla buna uygun bir tane resim yaratabilmek için böyle bir prompt oluşturdum. A female product manager with computer, AI and blockchain trading system background diyoruz. Çünkü şu anda benim yaptığım iş bununla ilgili. Katıl ve oluştur diyoruz. Katıl ve oluştur kısmında sizin bir tane e-mail girmeniz bekleniyor buraya. Ben hali hazırda benim bir Outlook hesabım olduğu için direkt olarak bununla başladım. Ve promptumu zaten yazmış olduğum için Bing bunu oluşturmaya başladı. Burada da gördüğünüz gibi oluşturuluyor yazıyor. Bunun anlamı ise günlük Bing'in size verdiği limit. Bing'in en önemli özelliği bu arada ücretsiz olması. Midjourney'de aylık veya yıllık olarak bir ödeme planı var. Eğer bu ödeme planının dışında oluşturulan resimleri kullanıyorsanız ticari olarak sizin bunu kullanmanıza izin vermiyor. Ama Microsoft Bing'de böyle bir kısıtlama yok. Herhangi ürettiğiniz resmi ticari olarak kullanma imkanı size sağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi burada bana 4 tane resim üretti yazmış olduğum promptla ilgili. Her birisine tıkladığınızda detayları görebilirsiniz. Aslında bunlar bana çok uygun ama bu Female Product Manager birazcık ön planda gibi geldi bütün resimlerde ama şimdilik önemli değil. Bunu kaydetmek veya indirmek istiyorsanız indire direkt bastığınızda resim otomatik olarak inecek. Veya bunu paylaş diyebilirsiniz ve üretilen linki herhangi bir uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Daha sonra beni şaşırt dediğinde ise mesela beni şaşırta tıklayalım. Bing kendi kendine size prompt yazıyor. Mesela dedi ki robot holding an umbrella in the rain, ink drawing. Eğer oluştura basarsanız sizin için bu promptu oluşturacak. Ben şu anda basmak istemiyorum çünkü yaratmış olduğum bir önceki promptu Midjourney ile karşılaştırmak istiyorum. Şimdi gelin bir de Midjourney'e bakalım. Midjourney'i kullanmak için öncelikle ben midjourney.com'a gittim ve böyle bir sayfa çıkıyor karşıma. Şimdi sign in olup üye girişi oluşturacağım. Benim zaten bir üye girişim var. Bunun için direkt olarak bu üye girişiyle giriş yapacağım. Authorize diyorum. Evet ve böyle bir tane home sayfası karşıma çıkıyor. Şu anda Manage Subscription sayfasındayım. Yani bana hangi ödeme planları var bunun olduğu sayfayı gösteriyor. Gelin birlikte de bakalım bunlara. Şimdi bir yıllık plan seçebilirsiniz. Bir de aylık plan seçebilirsiniz. Şu anda ben Basic planı kullanıyorum ve bunu yıllık olarak ödedim. Çünkü Midjourney benim genel olarak günlük çalışmalarım içerisinde çok kullandığım bir uygulama. Bunun için ben yıllık ödeyip birazcık kar etmek istedim. Basic plan içerisinde aylık $8 ödeme yapıyorsunuz. Ama eğer bunu aylık plan içerisinde ödeme yaparsanız bu $10 çıkıyor. Peki bunun içerisinde neler dahil? Limited Generations, 200 tane image'e kadar, aylık 200 tane image'e kadar resmi limitsiz olarak oluşturabiliyorsunuz.
size ticari kullanım hakkı sunuyor. Bütün üyelerin oluşturmuş olduğu galeriye ulaşma imkanınız var. Opsiyonel olarak kredi tekrar satın alabilirsiniz eğer 200 size yetmezse. Ve 3 tane arka arkaya hızlı işlem yapabiliyor. Diğerlerinin de yine özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi Midjourney ile Bing'in en önemli farkı da burada geliyor. Bing'e web sitesi üzerinden direkt ulaşabiliyorsunuz ve resimlerinizi direkt yaratabiliyorsunuz. Ama Midjourney'de Discord kanalına gitmeniz gerekiyor ve resimlerinizi bu Discord kanalı üzerinde oluşturmanız gerekiyor. Hadi gelin Discord kanalına gidelim. Şimdi en alt soldaki profil butonumdan 3 noktaya tıklıyorum ve Go to Discord diyorum. Ve beni şu anda direkt Discord sayfasına yönlendirdi. Ben daha önce bu setup'ı yapmış olduğum için herhangi bir kurulum aşamasını şu anda gerçekleştirmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim çeşitli Discord kanallarım var ama Midjourney'e gitmek istediğim zaman burada TS'yi seçiyorum. Ben şu anda yeniden bir baştan başlamak istiyorum. Yeni bir kanal yaratıyorum kendime ve Create Channel diyorum. Yeni bir kanal yarattım ve baştan başlamak istiyorum ben promptlarıma sizinle birlikte. Şimdi aynı promptu gelin bir de Midjourney'e yazalım. Midjourney'de prompt yazabilmek için önce /imagine yazıyoruz, Enter'a basıyoruz ve prompt çıkıyor karşımıza. Daha sonra kopyaladım ne yapmak istediğimi ve şu anda Midjourney'e bunu ürettiriyorum. Evet, Midjourney şu anda resimleri bize gayet detaylı ve yaratıcı bir şekilde yarattı. Şimdi buna tıkladığımız zaman evet detayları görüyoruz. Şu anda Midjourney ve Microsoft Bing'in en önemli farklarından birisi ise burada gördüğünüz U1, U2, V1, V2 gibi çeşitli butonlar karşımıza çıkıyor. Bunlar ne demek oluyor? U dediği upscale, yani bu resmi, bu 4 resimden birisini ben daha büyük versiyonuyla görmek istersem upscale'e basıyorum ve daha detaylı ve daha büyük şekilde resmimi elde ediyorum. Ve V'yi seçersem bunu istediğim resmin varyasyonlarını oluşturuyor bana. 4 tane ekstra varyasyon oluşturuyor. Mesela burada diyelim ki bir detayı beğenmedim. Aslında bu resmi çok beğendim ama herhangi bir detayı beğenmedim. Dolayısıyla bunun 4 tane varyasyonunu oluşturarak bunların içinden başka bir tane resim de seçebilirsiniz. Ayrıca Microsoft Bing ve Midjourney'nin diğer bir farkı da oranlar. Microsoft Bing'e baktığımızda sadece birebir oranında resimler bize üretiyor. Ama Midjourney'de promptu geliştirerek biz bunun oranlarını değiştirebiliriz. Mesela tekrar bu promptu kopyalıyorum. Gidiyorum. Tekrar imagine yazıyorum. Promptumu kopyaladım. Diyorum ki bana bunun oranını 2 tire ve AR yazıp 16'ya 9 şeklinde yarat diyorum. Ayrıca Midjourney'nin çeşitli versiyonları da var. Ben en son versiyon olan ve 5.1'i kullanmak istiyorum. Buna da gidiyorum, yine 2 tire yazıyorum ve bir boşluk bırakıyorum. 5.1 yazıyorum ve tekrar gönderiyorum. Üretilen resimlere bir bakalım. Evet, gayet güzel ve detaylı bir şekilde Midjourney bana resimleri üretmiş. Bunlar içerisinde benim en beğendiğim birinci resim oldu açıkçası. Hadi bunun varyasyonlarını oluşturalım. Şimdi varyasyonları oluşturmak için birinci resim olduğu için buradan geliyorum V1'e tıklıyorum. Submit diyorum. Şimdi varyasyonların oluşturduğu resimler karşıma çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi burada hazırlanıyor. Varsayalım ki üretilen resimler içerisinde resimlerin hiçbirisini beğenmedim. O zaman refresh butonu var. Bu refresh butonuna basarak tekrar yeni bir üretim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, gördüğümüz gibi
bana çeşitli seçenekler sundu. Bunda mesela saçı değişmiş, bunda baktığı yön değişmiş. Benim bunlar arasında en beğendiğim ise ikinci resim oldu. Bunun saçını vesairesini, ekrandaki görüntüleri vesaire daha çok beğendim. Şimdi bunu upscale yaparak resmi daha büyük ve detaylı bir şekilde görüntüleyeceğim. Bu ikinci resim olduğu için U2'ye tıklıyorum. Evet, resim bana büyük bir şekilde üretildi. Şimdi resme tekrar tıklıyorum. Bunu indirmek istediğimde sağ tıklıyorum ve Save Image As diyorum. İstediğiniz lokasyona da indirebiliyorsunuz. Microsoft Image Creator'da ise beğendiğiniz resmin üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Karşınıza burada kaydet, indir ya da özelleştir seçenekleri çıkıyor. İndire bastığınızda resim otomatik olarak iniyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu videomda umarım yeterli ve yarayışlı bir içerik oluşturabilmişimdir. Sizin de bu konuyla ilgili yorumlarınız ve görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beraber de tartışabiliriz bunu. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kal.